Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Toplamda 10 ili etkileyen bu depremler Türkiye'nin ve Anadolu coğrafyasının en büyük depremlerinden biri olarak kabul edilebilir. Öyle ki 99.400 kilometre karelik Türkiye sınırlarını kapsayan 10 ilde ve hesaba dahil etmediğim Suriye topraklarında hissedildi. Yani ortalama olarak 110.000 kilometre karelik bir coğrafyayı sarstı. Avrupa'nın ortasındaki Avusturya'nın yüz ölçümü ise sadece 88.000 kilometre kare. Bu yıkıcı depremden 13,5 milyon insan etkilendi ve en son 10 Şubat tarihinde açıklanan resmi rakama göre 19.500 bina çöktü. Söyleyecek çok fazla şey yok. Kaybettiğimiz canlara sayı veya başka bir şey vermek istemiyorum ve ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hep birlikte tek bir vücut orada yaralarımızı saracağız. Ama İstanbul'u da düşünmeliyiz. Bildiğimiz Türkiye'nin coğrafi sınırları bu haritayla gösteriliyor. Bu haritayı da aklınıza kazımanız gerekiyor. İşte bu harita bizim coğrafyamızın gerçeği ve İstanbul beklenen Marmara depremi ile büyük bir tehlike altında. Evet, Marmara açıklarında gerçekleşmesi beklenen, kimi bilim adamlarına göre 7.8 büyüklüğünde tek bir deprem, kimi bilim insanlarına göre 7.2 büyüklüğüne varıncaya değin iki ayrı deprem olması bekleniyor. Az önce Kahramanmaraş'taki depremin etki alanının 100.000 kilometre alanı uzandığını söyledim. İyimser davranalım. Silivri açıklarında gerçekleşecek olası bir Marmara depreminin 52.000 kilometre karelik alana etki etmesi durumunda deprem 13 şehri sarsacak. Çanakkale, Bursa, Tekirdağ ve İzmit'in de aralarında yer aldığı bu illerin çoğunluğu büyükşehir statüsünde ve toplamda 33 milyona yakın veya biraz daha fazla insan yaşıyor. Kocaeli ve Bursa gibi şehirler Türkiye'nin sanayi yükünü taşırken İstanbul ise şüphesiz ülkenin en önemli finans şehri. Ülke için çok kritik önem taşıyan bu 13 şehir tıpkı Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi yıkıcı bir etkiyle sarsılacak. CNN Türk web sitesinin 8 Şubat tarihli haberine göre sadece İstanbul'da 1.160.000 bina bulunuyor. 13 şehrin totaline baktığımızda resmi bir rakam olmasa da 2 milyon binanın depremle sınanacağını varsayalım. Son 7.7'lik depremde 20 bine yakın bina çökerken bu sayının İstanbul ve diğer Marmara illeri eklenince minimum 5 katına katlanması olası. Nüfusa çarpmak bile istemiyorum. Ama bazı uzmanlara göre olası bir Marmara depremi 100 ila 500 bin arasında can kaybına sebep olabilir. Bırakın 500 bini, 100 bin bile eşi benzeri olmayan bir can kaybına tekabül ediyor. Binlerce binanın hasar alması olası görülen İstanbul'da en büyük tehditlerse yollar. E5 ve TEM resmen binlerce bina ile çevrili. Depremin sarsıcı etkisiyle binaların yıkılması yolları kapatırsa bu durum aşırı zaman kaybına sebep olacaktır. Öte yandan ilçeler arası iletişimi sağlayan E5'in çökmesi İstanbul'un Büyükçekmece gibi ilçelerine ulaşımı çok zorlaştıracak. Buraları rastgele örneklerle seçmiyorum. Özellikle Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Küçükçekmece gibi yerleşim yerleri toprak tabakasının killerden oluşması sebebiyle İstanbul'un en zayıf noktalarıdır. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Bu sebeple burada yollar çökebilir. Örneklerini bu depremde gördük, ders almalıyız. Belediye ve devlet el ele çalışarak şu andan itibaren yolları güçlendirmeye yönelik çalışmalar başlatmalı. Daha kötüsü bu yerleşim yerlerinde olası bir 7.5 büyüklüğündeki depremin tetikleyeceği toprak kaymaları ve tsunami'ler de mümkün. Deniz seviyesi 1 metreye kadar artabilir, sahil bölgelerini su basabilir veya depremde yıkılmayan binalar toprak kayması sebebiyle kayarak yıkılabilir. Bahsettiğim bu ilçelerde inanılmaz bir nüfus yaşıyor. Sadece bu 4 ilçede 2,5 milyon üzerinde insan var, insan. İktidar, belediye ve muhalefetler bu duruma hazırlıklı mı? Hatay'da olduğu gibi havaalanlarının yıkılması durumuna istinaden alternatif planlarımız var mı? AFAD'ın İstanbul depremi için hazırladığı tahliye planını okudum bakın. Tren, feribot, havalimanı ve otogarlarla farklı şehirlere tahliye edileceğimi söyleniyor. Ama sorarım size ya, deniz, hava, su ve demir yolunun içinde barındıran 23 adet tahliye alanıyla 15 milyon insanı bir anda tahliye etmek mümkün müdür? Kahramanmaraş depreminde rayların oynadığını, İskenderun'da şehre su bastığını, Hatay'da havaalanını ve hastanelerin yıkıldığını gördük. Bakın, kimseyi suçlamıyorum. Bu bir felaket ve biz detaysız bir tahliye planına sahibiz. Bu tahliye planında gerçekten bu hesaplamalar yapıldı mı? Yolların kapanması göz önüne alınarak İstanbul'un afetlerde kullanabileceği
yardım için belirlenmiş yollar mevcut mu? Kaldı ki İstanbul sadece bu yerlerden ibaret değil ve kötüsü çok komplike bir yerleşim alanına sahip. 5000 kilometre karelik alanın neredeyse her yerinde yerleşim alanı var ve tüm bu yerleşim yerleri sahil yolu, TEM, E5 gibi yollar üzerinden birbirine bağlı. Sahil yolu su altında kalırsa burayı tahliye etmeye yönelik belediye ve devletin ne tür çalışmaları var? Bu olasılıklar düşünülüyor mu? Çünkü bunlara hazır olmalıyız ya. Çünkü İstanbul çok komplike bir yerleşim alanına sahip. Her yere yetişmek de çok zor olacak kardeşim. Yani duygularıma engel olamıyorum. Yani kimsenin de gücüne gitmesin. Ne burada politika yapıyorum ne başka bir şey. Depremin gerçekleşmesi durumunda enkaz altında kalan insanlara nasıl yardım edeceğiz? Mesela Beykoz, Başakşehir ve Silivri enkazlarına yönelik koordinasyon nasıl sağlanacak? Her biri bambaşka yerlerde ve binlerce nüfusa sahip. Ne yazık ki İstanbul, Hatay gibi nitekim daha küçük ve düzenli bir il de değil. Kaldı ki dağınık bir yerleşim biçimi olmayan şehirlere bile girmek günler sürdü. Tüm bu saydıklarımdan sonra İstanbul'a kaç günde yardım gelecek bilmiyoruz ya, bilmiyoruz yahu. İşte bu yüzden bu yardımların şimdiden organize edilmesi gerek. Yardımlar hangi iller üzerinden organize edilecek? İstanbul'un kendi ilçelerinde mi yoksa şehir dışında mı? Marmara genelinde 13 ilde deprem tehlikesi altındayken yardımların Eskişehir istikametinden gelmesi mi daha doğru olur? Yoksa bu yardımların stoklanacağı dayanıklı binaları şimdiden aciliyetle inşa etmek mi? Bakın aciliyetle ama deprem şartlarına uygun bir şekilde. Benim sormak istediğim olası bir İstanbul depremi için belediye ve iktidar olarak hazırlıklı mıyız? Bakın deprem elbette Allah'tan geliyor. Ama biz coğrafyamızı tanımak, onu anlamak ve ona ayak uydurmak zorundayız. Bu yüzden deprem depolarımız mevcut mu? Jeneratör, akü, hilti, kesici aletler, vinç, balyoz, kazma, kürek gibi malzemeler halihazırda bekletiliyor mu? Ya da bunun organizasyonu var mı? Başta AFAD olmak üzere bakın. Olası bir depreme yardıma gitmek üzere gönüllü olan inşaat işçileri ve madenciler için bir planlama var mı? Her saniye çok önemli. Bunlar düşünülmek zorunda. Öte yandan depremin kışa denk gelmesi ihtimaline karşı depolarda battaniyeler var mı? Dünyada böyle bir şeyin örneği var mı inanın bilmiyorum. Ama Türkiye'nin deprem depolarına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sadece İstanbul değil, Bursa, İzmit, Sakarya gibi sanayi illerimize olası bir deprem hazırlığı yapıyor muyuz? Bu iller ülkenin ekonomisi için çok önemli ve otomotiv dahil olmak üzere birçok sanayi fabrikasına ev sahipliği yapıyor. Ülkenin ekonomisini tehdit edecek durumlara karşı planlarımız var mı? Hele de İstanbul gibi her yerinde konaklamanın olduğu bir yerde tüm önlemler alınmış olsa dahi organize olmak kolay olmayacaktır. Elbette bir de deprem sonrası var. Barınma ve beslenme planımız ne? Deprem sonrası kurulmayı bekleyen kaç bin çadır var? Bu çadır ve konteyner kentler nereye kurulacak? Veya daha ilginç bir şey söyleyeyim. Tahliyeleri yaptık. Başarıyla tahliye edebildik İstanbul'u. Tahliyelerin yapılacağı şehirler hazırlıklı mı bu duruma? 10 milyonun üzerindeki göçü kaldırabilecek mi? Velhasıl kafanızı şişirmek istemiyorum ama bunları paylaşmak, sesimizi duyurmak zorundayız. Çünkü İstanbul depremi inansanız da inanmasanız da kapıda arkadaşlar. Bir önceki videomu Barış Özcan'ın düzenlediği bağış organizasyonuna dahil etmiştim. 2000 lira yardım toplanmış. Allah hepinizden razı olsun. Bu videoya da bağış etkinliğini koyuyorum. Bağışlara lütfen devam edelim. Destekleri sürdürelim. Bu videonun gelirini de Ahbap'a başlayacağım ve sizinle paylaşacağım. Size söyleyeceğim son şey arkadaşlar. Bakın sevgili kardeşlerim, değerli büyüklerim. Marmara depremi için kendinizi hazırlayın. Siz bu ulu ülkenin aziz evladısınız. Ne olur çantanızı hazırlayın. Bir deprem planı yapın. Çocuklarınıza, kardeşlerinize, annelerinize, babalarınıza bunu öğretin. Bir planınız olsun. Tekrardan ülkemizin başı sağ olsun.